Merhaba, nasılsınız? Uzun aradan sonra bir canlı yayınla, bir Instagram canlı yayınıyla karşınızdayım. Bu sefer böyle uzun zamandır yayın yapmadığım bir yerden, anne evinden, baba ocağından yayın yapıyorum. Aslında 3 sene önce bu zamanlarda belki de 3 sene önce Kasım ayında buradan tam bu noktadan başlamıştım yayın hayatıma. Ya buranın ayrı bir tarafı var. Yani böyle bu alanı sıkışık bir şekilde yapıyordum. Çok amatör bir şekilde. Ve yani oradaki izlenmeler daha hala onlara çok gelmedi. Bazı izlemeler tamam memnunum. Ama buranın ayrı bir tadı vardı. Seviyorum bu köşeyi. Bugün de diye canlı yayın açtım. Dedim çoktandır canlı yayın yapmıyorum ve buradan yaptığım canlı yayınlar da çok güzel oluyordu. Instagram yayını da çoktandır yapmıyordum. Dedim açayım yapayım. Neden? Çünkü kitap fuarına gittim. Kitap alışverişi yaptım. Hani böyle influencerlar falan gidiyor bir mesela kozmetik mağazasına gidiyorlar. Buradan alışverişim diyorlar, gösteriyorlar ya da başka bir popüler bir markaya gidiyorlar. Buranın alışverişlerini falan gösteriyorlar ya. Biraz çıkarayım gözlüğü değil mi? Gösteriyorlar ya. Ben de niye yani kitap fuarına gittim. De dedim ki hayır bu sefer pek kitap almayacağım. Hayır. Çünkü önce aldıklarını oku dedi. Kendi kendime öyle diyorum. Önce aldıklarını oku. Ama tabii dayanamadım. Yine aldım bir şeyler. Bazıları da özel yayınlar için. Şöyle bir bakayım. Ne yazıyorsunuz? Gerçi gözlüğü çıkardım. Şimdi de yayınlar okumaya başladım. Evlenme teklifi aldım. Ben evlen benle başlık parası diyor. Aslında yayınları. Başlık koronaya dayanmıyor. Evet üyelik gibi Instagram yayınları evet o döneme dayanıyor. Bütün basa bölgesi mi acaba diyorlar. Evet. Bir de baktım ki bugün tüm astrologlar falan canlı yayın açıyor. Bir sürü kişi canlı yayın açıyor. Dedim açıyorduk eskiden. Niye ben Instagram'dan canlı yayın açmıyorum? Niye abone olamıyorsunuz? Ya bilmiyorum niye abone olunmuyor. Bazılarına bekleme sırası diyor, liste diyor. Benle ilgili değil, ben böyle bir şey yapmıyorum. Yorumları kapatır mıyım? Çok yayın var. Şimdi şöyle bir şey, ne yapacağım? Ama yorumları falan oynayınca, kapatınca, bir şeyler yapınca yayın bozuluyor. Bir kere daha ben dedim ki ay dur şu yorumları kapatayım dedim. Bir şey yapayım dedim. Bir düğmeye bastım. Yayın kesildi gitti. Kayboldu. O yüzden hiçbir şeye dokunmayacağım. Yayını kapatırken de tekrar kapayacağım. Hatırladım şimdi bunu. O yüzden dokunmayacağım. Ben kitap fuarı alışverişimi göstereceğim. Sonra bu videoyu YouTube'a yüklerim. Ya da zaten sonra izlersiniz. O zaman yorumları görmezsiniz. Sıfırdan gelir. Ay şu arada olduğu için çıkarayım da şunu. Dışarıda insan üşüyor. Çizme de giysem yine de üşümüştü ayaklarım. İşte evde çıkarabilirim. Şimdi ne yaptım ben? Biliyorsunuz benim çeşitli üyeliklerim var. YouTube üyeliğim var. İmparator ve kıdemli savaşçılar falan böyle ilerliyor. Orada da aslında önceden kitap okuyordum ama bazen bu sorun oldu. Ve ben de ne yaptım? Bir Patreon kanalı açtım. Patreon'da kitap okuyorum. Erotik roman okuyorum. Mark Aurelius'un Yer Altında Felsefesini okuyordum ama sonra kitap çok da fazla buna bazen uygun olmadı. Dedim ki ben bu erotik romanı daha fazla okumak istiyorum. Üyeliklerde, Patreon'da. O yüzden bazı erotik romanlar aldım. O yüzden o yayın evlerini biliyoruz. İlk uğradığım yayın evi şu oldu. Ben okumuştum. Kitabı evde bulamadım. Yeni basımını almış oldum. Ne güzel kırmızı bu. Evet, bu başka bir yayın evi. Olunca kırmızılar var. Bu Henry Miller'ın Sexus'u. Elimde vardı. Bundan daha kalın bir kitabı vardı hatta. Bulamadığım için ama bu en böyle gençlik dönemini falan anlatıyor. Maceralarını anlatıyor. Aslında Bukowski de vardı elimde. Kütüphanenin derinliklerinde bulursam o da keyifli olur ya da internetten alacağım ama Henry Miller Sexus bir aldığım, okumayı da düşündüğüm
özel yayınlarda okumayı düşündüğüm. Belki ASMR olarak okuyacağım. Nasıl olur? Kayıtlar alıp falan, o kadar her zaman canlı yayınlar yapmayayım. Bu neydi? Yayın evinin Siren Yayın Evi. Sirenler vardır ya. Bu da Marquis de Sade Aşkın Suçları ikinci. Yani bu da Aşkın Suçları bir Marquis de Sade'ın hikayeler topluluğu. İkinize yetecek kadar yer var diye birinci kitap vardı. Bu da ikinci kitap. Aşkın Suçları. Biliyorsunuz Marquis de Sade bayağı edepsizdir. Tüm ahlak anlayışlarını hiçe sayar. Öyle bir yazımı vardır eski Fransa'da ve bu iktidar ve düzene karşılığıyla bilinen, hapislerde de çürümüştür. Öyle bir adam. Saygı duyuyorum kendisine. Ama tabii şeydir de yani şu anda mesela o şeyler gündem değil. Yani mesela Marquis de Sade'ın sorunları falan şu an şey değil. O zaman kiliseye çok karşı çıkmış. Kilise ahlak anlayışları falan ama öyle bir şey ki yani benim desteklemediğim şeyleri de destekliyor. Ya da desteklemese bile nasıl yani bu edebiyat diyor. Ben bunun edebiyatını da mı yapmayacağım diyor. Ama yani gerçekten çok ahlaksız. Yani burada anlatmayacağım, yayın kapanır falan. O kadar yani söyleyeyim. Yani desteklemeyeceğiniz derecede ahlaksızlıklar var ama ya da öyle gösteriliyor işte edebiyat diyebilirsiniz. Bakıyorum. O yüzden tamamen Marquis de Sade okumak istemedim. Henry Miller okumak istedim ama sonra dedim ki yani benim asıl daha romantik ve yumuşak şekilde okuyacağım. Severim kendisini. Anais Nin'ler aldım. Anais Nin elimde vardı. Bir tane vardı galiba bu serisi. Asıl zaten Anais Nin'in en önemli kitabı. Filmini izlemiştim zamanında. Ben bayağı kaçtım o zaman. 18-19 yaşındayım herhalde. Harry ve June. Harry ve June'un filmini de tavsiye ederim size. Harry ve June çok güzel bir erotik filmdi. Benim zamanımda şeydi. Filmlerde böyle çok güzel erotik filmler vardı. Böyle soft erotik filmler. Mesela Kim Basinger'ın 9,5 haftasını belki bilenler, hatırlayanlar olur benim kuşağım. Çok güzeldi. Mesela Bertolucci'nin bazı filmleri vardı. Bu Harry ve June da öyle bir şeydi. Yani ben ilk defa sevişmeleri falan bu filmlerde görmüştüm. Sevişme sahneleri. Yani 9,5 haftada Kim Basinger ve Mickey Rourke böyle sevişiyorlardı falan. Başka hatırladığınız da var mı? Yani aslında Temel İçgüdü de öyle bir üçgüdü mü dedim. Temel İçgüdü de böyle bir filmde. Oradaki sahneler falan da acayipti, bayılıyordum. Yani ben biraz onlardan da öğrendim açıkçası. Ha bu nasıl oluyor, nasıl sevişiliyor falan. Şey vardı, Sevgili diye bir film vardı. Olay olmuştu o Sevgili. Böyle sapzayıf bir kızdı, yaşı küçük falan diyedi ama tabii 18 yaşını geçmişti. Böyle Çin falan oralara gidiyorlar. Yani şey vardı o dönem. 80'lerde çekilmiş filmler hep böyle Uzak Doğu'nun gizemi ve kadın dişiliğini birleştirdikleri filmler vardı ama Harry ve June Fransa'da geçiyordu. Bir kadının yine maceraları falan, şehvet dolu maceraları. Bunu aldım, bunu okuyacağım. Ondan sonra da sesim mi çatladı? Anais Nin'in böyle bir beşlemesi varmış. Ben onu aldım ama beşlemenin birinci parçasını bulamadım sanırım. Bakacağım. Konulardı bakın, ateş merdivenleri. Yani böyle evliliğinde aradığını bulamayan, neydi kadının adı? Arzu'nun sularında yıkanmak isteyen, onun kendisine dönüşmek isteyen hayatlar. Evet, Gerard'la evliliğinde boğulan Lilia'nın hikayesi. Bu ne? Albatros'un çocukları, 4 odalı kalp. Yani bunlar bakarsanız zaten evliliğinde mutsuz bir Fransız kadını. Ya ben de böyle konuşmayı da öyle yapıyorum eğlencesine. Ya ben bazen kendi kendimin parodisiyim ya da kendi kendimin karikatürüyüm. Yani bunu insanlar bazen anlamıyor ve belki salakça buluyorlardır. Yani ama ben bunu oynuyorum ve bunu seviyorum. Böyle benim örnek aldığım ve çok sevdiğim bazı kadın sanatçılar vardı mesela. Şarkıcı Dolly Parton. Dolly Parton kendi kendine o kadar güzel dalga geçiyordu ki kadın yani.
bir gün anlatırım ne tür şeyler olduğunu. Ya da günümüzde demeyeyim de Türkiye toplumunda kim vardı? Aysel Gürel vardı tabii. O bayağı yaşlıydı. Yaşlılığına da sığınıyordu ama bu Üstsüz Virjinler, Aysel Güreller falan yani biraz daha ne istediğini bilen, hafif şehvetli, işveli, cilveli ve biraz da kendiyle dalga geçen, kendini böyle bazı şeyleri boş vermiş kadın hali. Ben bunu seviyorum. Sonraki durağım Anais Ninler'i aldıktan sonra fuarda zaten bugün gitmemin sebebi, normalde pazarları sakin oluyor, pazar akşamları özellikle. Bugün gitmemin sebebi Erhan Altunay'ın bir konuşması vardı. Yine destek yayınlarından yazarlarla birlikte bir konuşması vardı. Zaten elimde şu kitabı var. Zaten konuşmada buna yönelikti. Bunun için. Şu kitap vardı zaten bende. Daha önceden çıkmıştı. Bu kitabı okudum da çok güzel. Hatta size Masal Gecesi'nde bundan bölümlerde okumuştum. Bir daha onu işaretleyerek falan da okurum zaten bazı şeyleri. Çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim çünkü Dionysos oldukça feminist bir tanrıdır. Kadınları, Helen toplumunda kadınları böyle bayağı savunan, haklarını savunan bir tanrıdır. Erhan Altunay'la birlikte kişinin daha konuşması vardı. Ve kitap serisi de şunlar göstereyim. Hekate. Bu şöyle diyeyim, bilge koca karı tanrıça. Ayın 3. hali olan artık küçülen ay hali. Hekate. Okuyacağım bunlardan tabii ki. Medusa. Medusa aslında bir lanetlenmiş bir kadın kurban. Güzelliğinin lanetini yaşıyor Medusa. Bu iki kitap da Özlem Ertan'ın kitabı. Konuşmada da zaten oldukça beğendim. Diğer kitap ise Pan. Bu da Efe Elmas'ın kitabı. Pan'da hatırlarsanız benim bir tane Instagram postum var. 2 milyonu geçkin izlenmesi var. Yani Pan'la ilgili konuşuyorum. Pan, evren bütün demek falan böyle şeyleri gösteriyorum falan ya, böyle dekolte, bacak falan bayağı izlendi. O sayede Pan'ı tanıdı insanlar belki de. Pan'la ilgili. Pan yine böyle ayrıksı bir tanrıdır Yunan'da. Belki tekrar zaten üzerine bölümler yaparım. Çünkü tek bir masal gecesiyle, tek bir yayınla bitiremeyiz bunu. Üzerine kitap yazılıyor bunların. O yüzden bu 4 kitap üzerine bir nasıl diyeyim, konferans konuşmaydı. Beğendim. Hatta size şunu dedim. Şunu fark ettim. Özlem Ertan'la konuşurken. Dedim bir kadın yeterince yaşarsa, yani erken yaşta ölmezse ya da şöyle diyeyim. Evet, bir kadın yeterince yaşarsa, uzun yaşlanırsa, yaşı ilerlerse Hekate'ye dönüşüyor. Bilgeleşiyor. Yani bir bilgi sahibi ise. Eğer kurban olursa ise Medusa'ya dönüşüyor. Kafası gidiyor. Yani bir kadının aslında dikkat çeken, yetenekli, güzel bir kadının, biraz da bilge bir kadının belki de sonu ya Medusa ya Hekate. Çok iktidarla bağlantılı değilse, biraz ayrıksıysa Medusa ya da Hekate olabilirsiniz. Hekate olalım yani en azından. Ya en azından demeyeyim yani kafamızın kesilmesini istemeyiz, kurban olmak istemeyiz. Değil mi? En sonunda yayın evinden daha bitmedi, daha aldıklarım bitmedi. Bir şey almayacaktım ben. Bu benim bir şey almamış halim. Yine ben hep üyelerimi düşünerek alışveriş yaptım bu sefer. Bu şöyle, bu böyle bir kelime yok tabii. Bir tanesi bu, Kadın Orgazmı. Böyle bir kitap. Merak ettim, aldım. Şöyle bildiğim zaten benim hani hakim olduğum konular ama dedim ki böyle kaynakların elimde olması lazım. Bu da erkekler için Taocu sevişme sırları. Mantakça. Ve de Michael Wynn. Yani bu iki yazarlı. Mantakça'nın bir tane cinsel refleksoloji kitabı zaten elimde var. Hatta o kitap üzerinden yani yapacağım. Derslere falan başlamıştım. Ben bunları daha düzenli başlayayım. Belki de yayın sonunda ya da ayrı bölüm olarak ya da videolar çekebilirim. Erkek cinselliği ve kadın cinselliği ikisiyle de ilgilenir Mantakça. Taocu seksin mucididir diyebilirim. Bakın böyle şeyler falan var, yani böyle çizimler falan var. Ben bu dersleri en azından daha hazırlayıp belki çizim halinde de imparator üyelerime sunacağım.
Çok güzel bir seri geliyor. Yani ben bunun için aldım bunu. Kadın orgazmı, bunun üzerine de konuşuruz. Bu konuları biraz daha çalışıyorum. Bu da uza ve genişle bir yoga kitabı. Sonuçta yoga benim ilgi alanım olduğu için aldım, bol resimli. Bende Yin Yoga kitabı da vardı. Orada yazarı vardı. Bunu almak ister misiniz falan deyince iyi dedim, alayım. Böyle oldu. Şimdi en son uğradığım yayın evini göstereceğim. Doğu Batı Yayınları. Erhan Hoca'nın, Erhan Altunay'ın belki de en sevdiği yayın evlerinden biri diyebilirim, kendi yayın evi haricindeki. Yine ben ne yaptım bu sefer? Dedim ki şöyle bakınıyordum. Eliade'den söz ediyorduk. Eliade'nin yeni kitabı, yani yeni bir kitabını basmışlar. Mircea Eliade, Mircea mı, Mircea mı? Tam emin değilim yani okunuşundan. Bu kadar zamandır okuyorum. Eliade'nin Patanjali ve Yoga adlı kitabı. Yani yoga üzerine yazdığını bilmiyordum. Bak, çilecilik ve yoga falan. Bunu okuyacağım, merak ediyorum. Sonra hatta Çetin Hoca'yla da üzerine konuşuruz bu kitabın. Ya da bir okurum ve böyle böyle diyor derim. Merak ettim bunu. Bu şey nedir? Yoga Sutralar Patanjali'nin. Yani ben Çetin Hoca'dan zaten Yoga Sutraları okumuştum ama bir de böyle bir ince kaynak. Yani karşılaştırmalı diyorum ya, benim bu arşivciliğim, bu sebeple aldım. Bu da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ise Mahabharata'dan küçücük bir bölümdür. Şu incelikte bölüm. Mahabharata ise böyle kalın. Yani bayağı cilt. Yani 1000 küsür sayfalar, binlerce sayfa. Bu küçük bir bölümüdür Bhagavad Gita ama Bhagavad Gita en meşhur olanıdır. Dedim ki ben bunu okumalarda faydalanabilirim. Kısa ve güzel bir kaynak olarak toplu dursun. Bunlar da önümüzdeki zamanlarda okunacak kitaplardan. Bayağı bir kitap var. Bir dahaki sefere gittiğimde kitap almayacağım diyorum. Bakalım tutar mıyım kendimi. Bir dahaki gün sanırım gideceğim. Hamza Yardımcıoğlu'nun konuşması var. O güne denk getiririm. Eğlenceli olur. Bir daha o gün giderim. Cumartesi mi pazar mı bakmadım. Cumartesi ise feci yoğun olacaktır zaten ama insan da herkesi görüyor. Keyifli oluyor. Ben şimdi kesintisiz olarak söyleyeceğimi söyledim. Anlatacaklarımı anlattım. Hızlı da konuştum. Dediğim gibi bunu ayrıca yükleyeceğim de. Ay, soruya bak. Kalkan nasıl iner? 37 numara. Bunları soruyorsunuz. Ben nelerden bahsediyorum? Durum böyle. Birlikte Mahabharat okumak vardı. Evet, vardı. Sizi ben böyle Ömer Seyfettin Kaşa yok yani. O tür yani yerliye falan düşman değilim ama bunlar var. Ya aldıklarım, evet, kitap fuarı alışverişim bugünlük böyleydi. Yani hayır, bugün kitap almayacağım, taşımak istemiyorum, fazla alışveriş yapmayayım dediğim günden birkaç kitap. Dediğim gibi biraz da işime yatırım ama o cinsellik kitaplarını üzerine, hatta belki bazıları video hazırlanma falan şeklinde olabilir. Canlı yayında ya da Patreon'da da. Yani bakacağım, ikiye böleceğim. Biraz daha içeriği daha müstehcense, YouTube'da yapamayacağım gibi ise Patreon'da yapabilirim. Ya da belki başka bir platforma geçebilirim. Böyle bir ihtimal var. Daha güvenlikli bir platform. Belki öyle bir yere geçebilirim ama bunları zaten hepsini haber veririm. Şimdi yayını kapatıyorum. Bir bakayım şöyle, sorunuz var mı? Hangi renk oje? Kırmızı biraz uçları çıkmış. Yayını kapatıyorum. Yayın sonuna abonelere bir yayın açsam mı acaba? 5 dakika, 10 dakikada olsa. Ne dersiniz? Evet, abonelere şöyle kamerayı biraz yere koyayım. Abonelerle 5-10 dakika da olsa ya da 15 dakika biraz sohbet edelim. Ne dersiniz? Eğer hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Gerçekten Instagram'a abone olmak çok kolay. Yani it's not a big deal. Yani yüksek paralar değil. Kolay olduğunu biliyorum. Arada arıza veriyor bir tek. Ama beklerim. Çünkü yaptığım özel YouTube, Patreon yayınlarından enstantaneler paylaşıyorum. Bazen yayın günü o hazırlanmamla birlikte size küçük videolar çekebiliyorum. Kaçırmak istemezsiniz. Ayrıca Throwback Thursday günlerinde de böyle
güzel yaz anıları koyayım istiyorum. Böyle bikinili fotoğraflar, videolar falan, böyle şeyler de gelecek. Ama tabii bu aynı zamanda YouTube'a da gelecek. Yani buraya koyduğum şeyin daha fazlasını YouTube'a koyuyorum. Bunu söyleyeyim. Abone olamıyorsunuz. Yani belki bu gidişle Telegram sayfası açacağım, bir tane kanalı, bilmiyorum. Evet, böyle bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler.